dünya tarihi açısından Orta Çağ'ı üç büyük olay karakterize eder. Bunlardan birincisi İslam'ın doğuşu ve o zamana kadar Hristiyan hakimiyetinde bulunan yerleri fethetmesi, ikincisi Türklerin doğudan batıya doğru yönelerek İslam'ın durmuş olan ilerleyişine bir ivme kazandırması ve üçüncüsü ise Haçlı seferleriydi. Batılılarca Doğu Hristiyanlarına yardım sloganıyla başlayan Haçlı seferlerinin en önemli unsuru olarak gösterilen dini unsurlar aslında sadece itici bir güçtü. Öyle ki Doğu'nun zenginliğini ele geçirme hırsı Batılıların gözüne o kadar bürünmüştü ki kendi dindaşları olan Bizans'ı ve başşehri olan Konstantinopolis'in yağmalanması bugün bile Hristiyan dünyasına devam etmekte olan Doğu ve Batı uçurumunu köklü bir şekilde derinleştirmişti. ...1198'de papalık tahtına çıkan 3. Innocentus, Doğu'ya yeni bir Haçlı seferi yapılmasını istiyor ve bunu gerçekleştirmeyi papalığın görevi sayıyordu. Bu sebeple yolladığı elçilerle ve yazdığı mektuplarla Avrupa'nın ileri gelen kişilerini bu harekete katılmaya çağırdı. Vaiz Fawkes de Nully başta olmak üzere sevilen birçok din adamına bu konuda vaazlar verdirdi. 1199'da Papa, sefere mali güç temini için daha sonra papalık gelir vergisi haline de dönüşecek olan yeni bir vergi koydu. Kudüs Kralı Henry'nin kardeşi Champagne Kontu Thibaut tarafından 1199 Kasım'ında düzenlenen şövalyeler arası yarışma oyunları sırasında Fransız asillerinin Haçlı yemin etmesi ve daha sonra buna başkalarının da katılmasıyla yeni bir Haçlı seferi hazırlıkları fiilen başlamış oldu. Bir Fransız asilzadesi olan Thibaut seferin lideri seçildi ve bu seferin o sırada İslam dünyasının merkezi haline gelmiş bulunan Mısır üzerine yapılması kararlaştırıldı. Mısır'a gidebilmek için Venedik ile temas kurulup gemi teminine çalışıldı. Ancak tüccar bir devlet olan Venedik'in Mısır ile ticari bağlantıları vardı. Bundan dolayı da Mısır'a yapılacak bir Haçlı seferi kendi çıkarlarına uygun düşmüyordu. 1171'de ticaret ve ekonomilerinin Venedik hakimiyetine girmeye başlamasından sonra Bizans, bu kurnaz İtalyanları topraklarından def etmişti. Bundan dolayı Bizans'tan nefret eden Venedik lideri Enrico Dandolo, Mısır yerine İstanbul üzerine yapılacak bir seferin Venedik açısından çok daha yararlı olacağını düşünüyordu. Başlangıçta Papa ve Haçlılar bu görüşe katılmadıysa da 1201'de Thibaut'un ölümünden sonra yerine seçilen Boniface de Montferry, Enrico Dandolo ile anlaşınca seferin yönlendirilmesi tamamen Venedik'in eline geçti. 1202 yazında Haçlılar Venedik'te toplandı. Ancak anlaşma uyarınca yolculuk için Venedik'e ödenmesi gereken para bir türlü toplanamadı. Sonuçta Haçlılar para ödemek yerine Venedik'in talebi doğrultusunda Macar hakimiyetindeki Zara şehrinin zaptına yardım etmeyi kabul ettiler. Haçlı ordusuna henüz Zara'da bulunurken kardeşi 3. Alexios Angelos tarafından Bizans tahtından indirilmiş olan eski Bizans İmparatoru 2. Isakios Angelos'un oğlu Alexios'tan bir mesaj geldi. Alexios Haçlılara amcasının yerine kendisinin tahta çıkarılması halinde Venedik'e olan borçlarını ödemeyi, Mısır seferi için para ve yiyecek yardımı yapmaya, ayrıca kendilerine 10.000 kişilik bir Bizans kuvveti vermeye hazır olduğunu bildiriyordu. Haçlılar, Batı dünyasının uzun zamandır Bizans'a karşı beslediği kızgınlık ve kıskançlık duygularını tatmin etme fırsatı veren bu teklifi kabul ettiler. Zara, Katolik bir Hristiyan şehriydi. Ayrıca şehrin yöneticisi de bir Haçlı gazisiydi. Buna rağmen bu sahil şehri Haçlılar tarafından 15 Kasım 1202'de ele geçirilip yağmalandı. Daha seferin başında Haçlıların bu şekilde davranması aslında Haçlı seferlerinin başından beri doğudaki din kardeşlerine yardım amacıyla değil, sadece kendi çıkarlarına uygun olarak
doğuda hakimiyet kurmak üzere planlandığını bir defa daha ortaya koyduğu gibi yaklaşan tehlikeye daha ayılmamış olan Konstantinopolis'i de nelerin beklediğini göstermişti. Haçlı filosu Nisan 1203'te Korfu'da imparatorluğuna getireceği felaketten hala habersiz olan Prens Alexios Angelos ile buluştu. Haçlılar 24 Haziran 1203'te İstanbul önlerine geldi. Şehrin devasa surları, kuleleri ve muazzam boyutlu Franklerin nefesini şimdiden kesmişti. Galata'dan karaya çıkan Haçlılar gemilerini Haliç'e soktular. İmparator 3. Alexios Haçlıların gelişine karşı önlem almamıştı. Ancak Haçlılar Haliç surlarına karşı hücuma geçince askerlerle birlikte halk da şehri savundu. Fakat 17 Temmuz günü Venedikler surlarda gedik açınca İmparator 3. Alexios çıkan yangınlardan da istifade ederek surların kenarına bulunan ve bugün İstanbul ilinde Ayvansaray olarak da bilinen Blakerni bölgesindeki yangınlardan da istifade ederek haremini ve imparatorluk hazinesinden 4500 kilo altın alarak şehirden uzaklaştı. Hükümet bunun üzerine hapiste bulunan eski İmparator 2. İsakios'u tahta çıkararak Enrico Dandolo'ya artık savaşa gerek kalmadığını bildirdi. Bu doğrultuda da Haçlı saldırıları durdu ve Alexios 1 Ağustos 1203'te 4. Alexios Angelos unvanını alarak babası ile beraber imparator ilan edildi. Bu arada 2. İsakios, Venediklerin isteği ve oğlunun daha önce yaptığı vaatleri kabul ettiğine dair bir anlaşmayı da imzaladı. Her şey yolunda gibi gözüküyordu. Ancak Haçlılar ile yapılan bu anlaşmaların yerine getirilmesi Bizans açısından ne yazık ki mümkün değildi. Öte yandan 4. Alexios'un ısrarlarına rağmen İstanbul Kilisesi Roma'nın üstünlüğünü ve Latin adetlerini benimsemeyi bir türlü kabul etmiyordu. Haçlılara ödenecek para da bir türlü temin edilememişti. Çapulcu Haçlılar civar köylere saldırıyor, her şeyi yağmalıyordu. Surların dışında hiç kimsenin can güvenliği kalmamıştı. Birkaç Fransızın Müslümanlara ait bir mescidi ateşe vermesiyle çıkan yangında şehrin büyük bir mahallesi kül haline aldı. 4. Alexios'un parayı ödemeyip geciktirmesi Haçlıları günden güne öfkelendiriyordu. Nihayet şehri zapt etmek hususunda Haçlıları tahrik eden Venedik lideri Dondolo'nun beklediği fırsat bir saray ihtilali sayesinde gerçekleşti. 1204 Şubat'ında 4. Alexios'u ve babasını tahttan indiren bu saray ihtilali sonunda 3. Alexios'un damadı kalın kaşlı anlamına gelen Murzuplos lakaplı Alexios Dukas, 5. Alexios unvanıyla Bizans tahtına çıktı. Taht değişikliğini kendilerine karşı bir meydan okuma olarak değerlendiren Haçlılar şehri zapt etmeye karar verdi. 9 Nisan'da yapılan ilk Haçlı saldırısı Bizans tarafından durduruldu. Ancak bir hafta sonraki saldırıda şehir 12 Nisan 1204'te düştü. İmparator, Patrick ve pek çok asilin kaçıp terk ettiği savunmadan yoksun şehir, Enrico Dandolo ve Haçlı liderlerinin de izniyle 3 gün boyunca yağmalanıp tahrip edildi. Haçlılar İstanbul'u 1099'da Kudüs'ü zapt ettiklerinden de korkunç bir şekilde yağmaladı. Öyle ki dönemin kaynakları kaleme aldıkları eserlerde duydukları utancı açıkça belirtirler. 900 yıl boyunca Hristiyan dünyasının merkezi olan İstanbul bu yağma sonucunda bütün ihtişamını, zenginliğini ve sanat eserlerini kaybetti. Kiliseler, manastırlar, saraylar ve kütüphaneler yağma edildi. Sayısız ikon, kutsal emanet ve değerli eşya üzerindeki kıymetli taşlar sökülüp alınarak tahrip edildi veya çalınıp götürüldü. Şehrin yağmalanması esnasında antik çağlardan kalma birçok Grek ve Roma eseri ya çalındı ya da tahrip edildi. Çok sayıda yazma kitabı ev sahipliği yapan İstanbul Kütüphanesi tamamen tahrip edildi ve içindeki eserler kayboldu. Hristiyanlığın en kutsal kilisesi Ayasofya'ya atlarıyla giren Haçlı savaşçıları ikonları ve ipekli halıları çaldılar. Aziz tasvirlerinin ve kutsal kitapların üzerinde tepinip şarkı söylediler.
birçok yerde maalesef aynı akıbete uğradı. Venedikliler, imparatorluk merkezindeki kültür ve sanat eserlerinin birçoğunu toplayıp kendi şehirlerine götürdü. Hatta bunlardan en ünlüsü bugün Venedik'te San Marco Bazilikası'nın cephesine yerleştirilen 4. yüzyıl yapımı bronz atlardır. Bunun dışında Fransız ve Flemanlar da taşıyabilecekleri eşya dışında her şeyi vahşice tahrip ettiler. Sokaklarda koşuşan yaya Haçlı askerleri ve yere diz çöküp merhamet dilenen halkın üzerinde atlarını süren Haçlılar, kadın, yaşlı ve çocuk demeden herkesi öldürüyor, fakirlerin evlerini bile tahrip ediyordu. Saraylılar, asiller, hatta rahibeler bile gözü dönmüş Haçlıların tecavüzüne maruz kaldı. 3. günün sonunda Büyük Konstantin'in kurduğu kadim kent, şehirlerin kraliçesi Konstantinopolis bir harabeye dönmüştü. İstanbul'u ve bununla bağlantılı olarak Bizans toprakları Haçlılarla Venedikler arasında paylaşıldı. Venedik, ticari bakımından kendileri için önem taşıyan kıyı şehirlerini ve adaları alırken Haçlılar ise Selanik, Yunanistan ve Peloponnes'te küçük devletler kurdu. Haçlılar, İstanbul'da Latin İmparatorluğu adıyla 57 yıl sürecek bir hakimiyet sağladı. Bu doğrultuda Fransız asilzade Baudouin de Flandre imparator seçildi. İstanbul'un yani Ortodoks dünyasının başkenti olan kentin ilk Latin patriği ise Venedikli Thomas Morosini oldu. Ayrıca Venedik lideri Enrico Dandolo ile ilgili ilginç bir detay ise kendisinin 1205 yılında Konstantinopolis'te ölmesi üzerine mezarının Ayasofya'nın üst galerisine defnedilmiş olmasıdır. Bugün de bu mezar anıtı halen Ayasofya'da bulunmaktadır. Konstantinopolis'in işgaliyle buradan kaçan Bizans ileri gelenleri ilk başlarda Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyet sahasında olan Balkanlarda direniş mücadelelerine girişseler de siyasi birlikten uzak olmalarından dolayı Latin İmparatorluğu'na boyun eğmek zorunda kaldılar. Ancak Epiros bölgesinde, İznik ve Trabzon'da örgütlenen bazı Bizans ileri gelenleri burada Bizans İmparatorluğu'nun ardılğı olan 3 adet devlet tesis ettiler. Bizans'a yardım sözünü dillerinden düşürmeyen Avrupalılar, imparatorluğu bir daha eski gücüne kavuşamayacak şekilde mahvetmişlerdi. Anadolu ve Orta Doğu'daki Müslümanlar bakımından herhangi bir tehlike meydana getirmemiş olan 4. Haçlı Seferi, Bizans İmparatorluğu'na vurduğu darbe ile Anadolu'daki Türk hakimiyetinin güçlenmesine yardımcı oldu. Latin İmparatorluğu, Balkanlardaki Epir Despotluğu ve Anadolu'daki İznik İmparatorluğu'nun yanında Bulgar Çarlığı ile de mücadele etmek zorunda kaldı. İznik Bizans Devleti 25 Temmuz 1261'de Latin İmparatorluğu'na son vererek yeniden Konstantinopolis'te egemenlik sağladı. Ancak bundan sonraki süreçte ise Bizans İmparatorluğu aldığı bu ağır darbeden dolayı eski ihtişamından uzak bir şekilde Türkler tarafından 1453 yılında fethine kadar komşularına karşı kendini savunmaya çalışan sıradan bir devlet olarak varlığını sürdürdü.